Bugün buranın yakın bir ikinci büyük şehri var, Novi Sad diye. Oraya gideceğim, günübirlik gideceğim. Şimdi burada işler birazcık ters gidiyor. 19. yüzyılda Sırp aydınlanmasının yaşandığı bu şehir içinde aynı zamanda Sırp patinası olarak da bahsediyorlar. Kalenin içinde yer alan müzeye de geldik. Bakalım girişler nasıl? Bir sonraki günden selamlar herkese. Şimdi bugün ne yapacağız gençler? Bugün buranın yakın bir ikinci büyük şehri var, Novi Sad diye. Oraya gideceğim, günübirlik gideceğim. Kalmak falan istemedim. Burada 3 gün daha kalacağım bu arada. Yarın kaldığım hosteli değiştireceğim. Airbnb'den çok uyguna bir yer tuttum. 3 günlüğü 2500 lira civarında. Gayet uygun, en uygun yerde. Çok da güzel yorumlar almış. Merkeze çok yakın, 3 kilometre falan merkeze. Oraya geçeceğim. Şimdi Novi Sad'a nasıl gidiyorum? Kaldığım hostelden garaja doğru yürüyorum. 1 kilometreydi zaten. Orada garajda da baktım bilet fiyatlarına. Saat 11'de otobüs var. Toplamda gidiş dönüş alırsanız fiyatlar hemen bayağı bir yarı yarıya düşüyor. O yüzden ben gidiş dönüş alacağım. Aşağı yukarı 11 euroya falan gelecek. Kaldığım bölge Zeleni Venak diye geçiyor. Buranın Taksim'i gibi düşünebilirsiniz. Çok hareketli. Tüm her şeyin bulunduğu mekanların vesaire, restoranların hepsinin olduğu yer, gezilebilecek yerlerin olduğu yer. Orada kalıyorum. Gelirseniz o taraflarda yer tutmanızı tavsiye ederim. Her yere ulaşımı kolay. Tüm otobüsler hemen hemen o tarafa gidiyor. Otogar yakın olduğu için ben de binmedim. Bilet falan da almadım. Şimdi Novi Sad için alacağız. Novi Sad'da aşağı yukarı 1,5 saat sürecek. Otogar burası. Otogarın arka tarafı otobüslerin geldiği taraf. Bu şekilde peronlar var. Bu tarafta da peronlar var. Şimdi burada işler birazcık ters gidiyor. Şöyle ters gidiyor, anlatayım hemen. Otogara geldik. Bilet sırasına girdik. Herhangi bir şirket falan yok. Direkt giriyorsunuz. Hangi şirket o an yapıyorsa, ulaşım sağlıyorsa onun biletini kesiyorlar. Gidiş dönüş bileti alırsanız ucuza geliyor demiştim. Şimdi ben Novi Sad için bu firmadan aldım. Biletim de toplamda 900 kaç yazıyor burada? Nerede? 980 dinara geldi gidiş dönüş. Gidişi saat 11'de hemen aldım ama dönüş için bakın böyle açık bilet verdi. Saati falan yok. O yüzden dönüşte artık bakacağım hangi saatte dönmek istiyorsam ona göre check-in yaptıracağım diye biliyorum. Dönüşü de %40 indirimde alıyormuşsunuz bu arada, %50 değil. Öyle. Bir de gitti şeyler, bu otogar tarafları burada kapalı, geçerken aynı havaalanından geçer gibi gişeden geçiyorsunuz. Orada işte jeton veriyorlar küçük. O jetonu atıyorsunuz ya da görevliye veriyorsunuz. O şekilde bu alana giriyorsunuz. Bu alana öyle herkes girmiyor. Sadece yolcular girebiliyor. Şunu da belirteyim, o geldi aklıma, şimdi hesap yaptım. 980 dinar şu anki kurla 300 lira yapıyor. İnternette de alırsanız işte yer ayırtma parası vesaire adı altında toplamda gidiş dönüş 11 euroya geliyor. Yani 400 lira civarında. Buradan alırsanız 100 lira daha kârlı sadece. İnce detay olsun, söylemek istedim bunu da. Bu park Belgrad'ın içinde yer alıyor. Hemen Zemun tarafında kalıyor. Bir önceki videoda gittiğim o kulelerin olduğu tarafta. Alabildiğince nehrin kenarına kadar upuzun ve çok geniş bir park. Yeşilliğe çok önem veriyorlar. Yani rahatlayacakları yerleri çok güzel değerlendirebiliyorlar. Biz olsak hemen şuraya birkaç tane bina yapardık. Burası dediğim gibi, hemen şu kenara koyayım ben nerede olduğunu, haritasını. Çok güzel bir yerde. Acayip binalarda yapılır ama adamlar sadece rahatlamak, gezmek, kafa dinlemek için yapmışlar. Zaten Belgrad'a geldiğinizde göreceksiniz. Parklarıyla çok ünlü bir sürü parkı var. Yeşillik alanı var. Gittiğim kaleyi bile parka çevirmişler dış tarafına. Sadece insanlar geliyor, dinleniyor, geziyor, sporunu yapıyor, koşuyor. İçinde basket sahaları var. Oynuyorlar, ediyorlar. Gayet yeşil bir şehir burası. Yarım saattir yoldayız. Şehrin dışına sonunda çıkabildik. Gene böyle düzlüklerle devam ediyoruz. Bakın her yer mısır, ayçiçek. Olabildiğince ekim yapılıyor. Boş arazi bırakmıyorlar. Sadece şurasını gördüm bir. Onun dışında her yer mısır ve ayçiçek tarlası. Abartısız söylüyorum. Tarlaların ucu bucağı görünmüyor ya. Ufuğa kadar gidiyor yani. Ufuk çizgisine kadar gidiyor tarlalar. Bunlar mısır. Hep böyle yani. 40 dakikadır aşağı yukarı şehir dışında yoldayım. Bu şekilde her yer ekili, tarımı çok iyi değerlendiriyorlar.
Evet, 3 saat sonra Novi Sad'a geldik. Şimdi merkeze doğru gideceğim. Merkez 3 kilometre falan gösteriyor. Gezecek yerler zaten orada. Şuradan hemen bir bilet alıp otobüse binip merkeze öyle geçeceğim. Arka tarafımda otogar. Çok fazla arası yok aslında. Hani hava çok sıcak olması yürürdüm. Fakat hava çok sıcak, o yüzden yürümeyeceğim. Otobüste devam edeceğim. Şehir çok güzel. Şöyle hemen göstereyim. Otogar bu tarafta, geldiğim yönde burada. Şehrin hemen karşısı başlangıç yeri. Buradan şehrin merkezine doğru gidiyorsunuz. Fakat buradaki olay biraz farklıymış otobüslerde. Otobüse bindiğinizde ödüyorsunuz. 100 denar alıyormuş her binişte. Maalesef Belgrad'daki gibi değil. Burası neden böyle? Çünkü burası özerk bir bölge. Bu özerk bölgenin de başkenti Novi Sad. Vojvodina bölgesi burası. Detaylarından birazdan da bahsederim. Şimdi otobüsü bekleyelim. Novi Sad'ın merkezine geldik. Merkez şöyle arkamda. Şu karşıdaki yoldan başlıyor yürüyüş rotası. O tarafı gezeceğiz akşama doğru. Şimdi burada bir kale var. Kaleye doğru gidiyoruz. Gidince söyleyeceğim neresi olduğunu. Şimdi bilgi verelim biraz burayla ilgili. 1600'lerde kuruluyor, Avusturya Macaristan zamanında idaresindeyken. Vojvoda eyaletinde bulunuyor dedik. Burası özel bir bölge. Sırbistan'da ikinci en büyük şehirlerinden birisi olduğunu söyledik. 19. yüzyılda Sırp aydınlanmasının yaşandığı bu şehir içinde aynı zamanda Sırp Atinası olarak da bahsediyorlar. Yani aydınlanmanın önemli simgeleri birisiymiş bu şehir Sırplar için. Zaten yapıları, modernliği, şehrin güzelliği ve aynı zamanda şehir üniversite şehri. O yüzden çok fazla öğrenci, genç nüfus fazla buralarda. İngilizce'de de sıkıntı yaşamazsınız. Hemen geçtiğim bina gösteremiyorum, her yerinde kamera var. Hükümet binası, sıkıntı olur. Buralarda çok sıkıntı yapıyorlar. Özellikle marketlerde telefonunu çıkarıp tam kamerayı başlatacağım esnada hemen bakıyorlar sağa sola, hemen uyaracaklar. O yüzden market fiyatlarını çekmeyi çok istiyorum ama bakalım yapabileceğiz mi? Gideceğimiz yere geldik. Geldiğim yer şurası, bakın. Şurada hemen otobüs durağından 4 numaradan iniyorsunuz. Karşıya yürüdüğünüzde Petrovaradinski, yani Petrovaradin Kalesi'ne geliyorsunuz. Gelmek isterseniz. Benim gibi yalnız ya da otobüste falan filan seyahat ediyorsanız. Tuna Nehri'nden geçiyoruz tekrar. Tuna Nehri Sırbistan için acayip önemli bir nehir. Zaten Tuna Nehri olmasa bu kadar gelişemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ülkenin içerisinde şu teknelerle, daha büyük teknelerle ticareti de yapıyorlar kendi şehirleri arasında diyebiliyorum. Evet, kalenin oraya doğru gidelim yavaş yavaş. Biraz da sizi şu güzel manzarayla baş başa bırakayım. Şimdi giderken kaleye doğru yolumuz biraz var. Şeyden bahsetmek istiyorum. Sırpların Türklere karşı yaklaşımından, özellikle bana karşı. Türk'üm dediğimde ne tepki veriyorlar, ondan bahsetmek istiyorum. Türk'üm dediğimde herhangi bir şey yok. Gençlerden hiç yok hatta. Gençlerin İngilizce seviyesi çok iyi bence. Benim karşılaştıklarım hepsi öyleydi. Gayet iyiydi İngilizceleri. Yol tarifinde vesairede, otobüste hepsi çok yardımcı oldu numarasında. Otobüs numarası söylemede. Yaşlılarında İngilizce yok. Her yerin yaşlısı gibi. O yüzden soruyorsunuz, onlara da soruyorsunuz. Onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Hatta az önce otobüste sordum. Dayının biri yardımcı olmaya çalışıyor. Parmaklarıyla falan gösteriyor numaraları da anlamıyorsunuz bazen. O yüzden gençlere sorabilirsiniz. Yaklaşım da iyi. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ya da herhangi bir ırkçılık falan yaşamadım. Sırbistan hakkında sevmediğim bir şey var. O da şu. Terminallerde olsun, duraklarda olsun, ne bileyim şehrin içinde çok nadiren İngilizce bilgilendirme yazısı veya tabelalar var. Onun dışında hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bu konuda bilmiyorum, belki kendi dillerini korumak için yapıyor olabilirler ama turistler için çok zor. Benim için çok zor, özellikle alfabeyi bilmiyorsunuz. Ondan dolayı sıkıntılar yaşıyorum bazen. Bakın binalar süper. Şimdi buradan devam ediyoruz kaleye doğru. Kale şurada görünüyor fakat girişi karşı tarafı gösteriyor. Bu yönde. Sokakta oturanlar olmalı ki müthiş kokular geliyor. Acayip lezzetli kokular geliyor. Yemek kokuları ki öyle, bakın. Büyük ihtimal bunlar bazıları apart gibi bir şeydir ya da otel. Şöyle hepsinin ayrı bir içeride meydanı var. Yine Asyalılar burada, bakın. Böyle güzel yerlere bizim Türkler getirmiyor turlar. Getirseler ya keşke. Ben burada görmedim. Bakalım kalede görecek miyiz? Asyalı abiler ablalar oturmuş oraya. Evet, kaleye buradan çıkacağız sanırım. Yine bakın hiçbir tabela yok. Sadece bir girişteydi. Başka bir yerde yok. Şimdi gel. Kalenin altında yer alan mahalleleri geziyorum önce. Şu şekilde
QR kodlar bırakmışlar. Her kapının önünde var. Bilgilendirme için. Binaların ne için kullanıldığına vesaire bakabiliyorsunuz. Binaların bilgileri orada yer alıyor. Bu sokaklar aynı bana izlediğim videolardaki Küba sokaklarını anımsattı. Çok güzel bir sokak. Çok sessiz. Kalenin içerisinde müze de var. Açıksa, fiyat uygunsa girmek istiyorum. Bakın her bir sokak bu şekilde güzellikte. Kale 17. ve 18. yüzyıllarda inşa ediliyor. Kim tarafından? Habsburg Hanedanlığı tarafından Osmanlılara karşı inşa ediliyor. Tam Tuna'nın dibinde yer aldığı için burasına Tuna'nın Cebeli Tarık'ı da diyorlar. Osmanlı'dan gelen saldırılara karşı kendini savunmak için çok güzel bir noktaya inşa etmişler. Şimdi hemen size bu arkamda yer alan saatle ilgili bir ayrıntı vermek istiyorum. Ama öncesinde şurada hemen insanlar yüzüyor, onları bir göstereyim. Bakın insanlar tam şurada karşıda yüzüyorlar. Nehir o kadar temiz değil. Hatta bence hiç temiz değil. Çünkü kahverengi bir suyu var. Şöyle bakarsanız her ne kadar akıntıda da olsa pek bir temiz olduğunu söylenemez. Evet, bir şurada köprü var. 2 bu köprü var. Benim geldiğim köprü burası. Şehir merkezine giden o kulenin olduğu yer. Oraya gideceğiz. Bir de şu tarafta bir tane daha 3 tane köprü var benim görebildiğim kadarıyla şu anda. Tuna'nın üzerinde. Şurada da herhalde bir şeyler varmış. Önceden yıkılmış. Şimdi bu tarafa gideceğim karşıya ama şu saati bir bakalım neymiş olayı. Şu anahtar olayı çoğu ülkede mevcut. Gürcistan'da da vardı. Bakın bir sürü anahtar. Gökhan, Nagihan, Mine. Bayağı Türk gelmiş. Bu anahtarları nereden bulmuşlar acaba? Burada satan görmedim. Başa kadar devam ediyor. Kuledeki saatten bahsedelim. Şimdi buradaki saatin akrebi zamanında tam saati değil dakikayı gösteriyormuş. O da Tuna Nehri'nden geçen gemilerin saati rahatlıkla görebilmesi, zamanı daha iyi hesaplayabilmeleri için yapıldığı söyleniyor. Şu ansa çalışmıyor, durmuş bir vakitte. Karşıya da bakalım. Mimarisi barok tarzında, buranın da tekrar barok tarzında inşa edilmiş. Zaten bu taraftaki, yani daha doğrusu Orta Avrupa tarafındaki yerler genelde barok tarzında inşa ediliyor. Bu tarafta kalenin geldiği yönü, yerleşkelerin olduğu arasından yürüdüğüm evler, size ilk girişte gösterdiğim kilise ve arka tarafı Novi Sad'ın yeşilliği, bereketli toprakları. Kalenin içinde yer alan müzeye de geldik. Çok yakın, kalenin içinde direkt yer alıyor. Bakalım girişler nasıl, ne kadar ücretleri. Müzeye girmeden size bir şeyden bahsedeceğim. Bakın burası bir müzenin yanında club ve kalenin içerisinde yer alıyor. Exit Festivali diye bir festival var burada. Temmuz'un 14'üne kadardı sanırım, 4 gün sürdü. Baktım ben özellikle ama yetişemedim. Bu da o clublardan birisi, o zamanlarda açık olan. Festival zamanı güzel olduğu söyleniyordu. Keşke denk gelebilseydim. Şimdi müzeye girelim. Müzeye girdik. Paralıymış, 400 denar. Yani 100 lira falan yapıyor. Buraya kadar gelmişken girmemek olmaz. Paleolitik çağdan bakın olan taşlar. İlk zamanlardaki insanların kesme aleti olarak kullandığı taşlar. Bayağı önceden başlıyor, günümüze doğru geliyor herhalde. Tarih öncesinden başlıyor. Prehistory. Bakalım neler varmış başka. Şimdi size şu yanımda çok ilginç bir şey göstereceğim. Onu göstermeden önce şurada resimlerini göstereyim. Nasıl çıkarmışlar. Bakın. Müzedeki en büyük objelerden bir tanesiymiş bu. Hemen ne olduğuna bakalım. Evet, bir bot. Tek odundan yapılmış bir bot. İçi oyularak yapılmış ve yakılmış. Ne zamanlar kalmış, onunla ilgili bilgi var mı? Tarihi belli değil. Yazmıyor. Şöyle tarıyorum. 1965'te keşfedilmiş. Tarihi yazmıyor. Bayağı eski sanırım. Bakın bot burada. Mükemmel bir şey ya. Dokunmayın diyorlar. İçi yakılmış. Şöyle içini göstereyim size. Çok iyi ya. Bayağı da uzun. Şöyle içini buradan daha rahat gösterebilirim.
Orta çağlardaki göçlerle ilgili. Evet. Göçlerde kullanılıyordu sanırsam. Tuna Nehri'ni geçmek vesaire için. Burada da bilgilendirme yazısı yazıyor. 2. yüzyıl Roma mezarından çıkarılmış bu parça. Her şeyi, topları falan hepsini sergiliyorlar. Çok güzel. Olması gereken bu zaten. Tarih sonuçta, taş deyip geçmeyeceksin. Bakın ne kadar güzel sergiliyorlar. İyi oldu buraya girmemiz. Kale ile ilgili bakın burada bilgi de veriliyor. Şuradaki kelimeyi gördünüz mü? Kuşatmasının, Belgrad'ın kuşatılmasından sonra 1521'de aynı zamanda bu kalede ele geçirilmiş. Diğer tarafına bakalım. Bir de aşağıya gidiyor. Bakalım aşağıda neler var, sonra yukarıya geliriz. Bulunduğumuz müze inşa edilirken aynı zamanda kalenin üzerine inşa edildiği için bu duvarlara falan zarar vermemişler. Müzenin içerisinde böyle bir yer olduğunu düşünmemişler. Harika bir yer ya. Bu gizli geçitlerden bazıları kalenin altında çokça olduğu söyleniyor. Aynı şey Belgrad için de söyleniyor ki Belgrad şehrinin altında yeraltı şehirleri varmış. Bunu da şeyden öğrendim. Gezilecek yerler bakarken orada yazan bir blog yazısı vardı. Orada gördüm. Ama sadece bu şehirleri rehberler eşliğinde gezebiliyor musunuz? Öyle kafanıza göre gidemiyormuşsunuz. Adamlar kalenin içinde bir yer inşa etmiş. Şöyle bakalım ortada ne var? Telefonu da düşürmeden. Burası hamam gibi bir şey sanırım. Açıklama yok. Açıklamayı görürsem size de bilgilendireceğiz tabii ki. Burada da kuyu gibi bir şey var. Bu çok derin değil. Bazı yerleri kapatmışlar bakın. Farklı yerlerden girişler çıkışlar mevcut ki daha turizme açmadıkları belki çok yeri vardır. Büyük ihtimal hamam gibi bir şey burası. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. İngilizcesi yok çünkü. Belki yukarıda varsa bakayım ben de. Dönüyoruz o geçtiğimiz yoldan. Bakın şuradan kaçış yolu var kalenin içerisinden. Dışarıya geçişi gösteren en azından bu var. Şimdi açıklayayım ne olduğunu öğrendim. Hem kaçış yoluymuş ve aynı zamanda uzun süreli kuşatmalar için o gösterdiğim kuyu su deposu olarak kullanılmış. 59 metre civarındaymış derinliği de. Bakın diğer kaleden kalan malzemeler. Orijinal malzemeler. Kale anahtarları. Tuğlaların üzerindeki harfler. Bunlar da sigara için kullanılan pipo diyeyim artık. Pipolar. Tütün kesesi. Bakın silahlar da burada mevcut. Kılıçlar ve tüfekler. Evet, müze bu kadardı. En sonunda çömlekler ve 4500 İsa'dan önceki yıllarda yaşamış insanların eşyalarının olduğu yerler ve bakın midyeler. Buradan da çıkalım şimdi dışarıya.